Herkese merhabalar, ben Tuğba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda pastacılara taş çıkaracak çok kolay tavada yaş pasta tarifi vereceğim. Keklerini, pandispanyalarımı tavada yaptım ve yaş pastamı da çok kolay bir şekilde yaptım. Tarife başlıyorum. İlk olarak 400 milim soğuk kremayı tencereye aldım ve kaynama noktasına gelene kadar ısıtacağım. Kesinlikle kaynatmıyorum. Sadece kaynama noktasına gelene kadar ısıttım. Üzerine 320 gram çikolata ekliyorum. Ben bitter ve sütlü çikolatayı karıştırdım. Ve karıştırıyorum. Bu arada Tuğçe bana yardım ediyor ve yardım ederken döktü. Tuğçe'ye de yardımı için çok teşekkür ederim. Çikolatayı erimesi için iyice karıştırdım. Ve çikolata tamamen eridi. Şimdi hazırlamış olduğum ganajdan yaklaşık 150 gram kadarını bir kaba ayırdım ve onu oda sıcaklığında bekleteceğim. Kalan kremayı da buzdolabına kaldıracağım. Bu oda sıcaklığında bekleyecek. Ve bu kremayı da buzdolabına kaldırıyorum. Pandispanyalarımı yapmaya başlıyorum. 3 adet yumurtayı çırpma kabına aldım. Ve üzerine 1 su bardağından biraz eksik toz şeker ekledim. Blenderımla iyice köpük köpük olana kadar çırpacağım. Yumurtalar iyice köpük köpük olana kadar çırptım. Üzerine 100 milim yani yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yine 100 milim yarım su bardağı süt ekledim. Ve 2 yemek kaşığı kadar da su ekliyorum. Tekrar çırpmaya devam ediyorum. Kuru malzemelerimi eleyerek ekliyorum. 30 gram kakao, yarım su bardağından biraz az diyebilirim. 180 gram da unumu ekledim. 1 paket vanilya, 1 pakette kabartma tozu ekliyorum. Bütün kuru malzemelerimi eleyerek ekledim ve tekrar blenderımla çırpıyorum. Bu yaş pastayı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İnanın sevdikleriniz bir daha dışarıdan yaş pasta yemek istemeyecekler. Kek hamurumu spatulamla toparlıyorum. Ve kıvamına daha yakından bakabilirsiniz. Şimdi 4 tane çorba kasesine hamurumu tam olarak 4 eşit parçaya ayıracağım. Yani burada pandispanyayı bölmeyle falan uğraşmayacaksınız. Çok kolay bir şekilde pandispanyalarımızı tavada hazırlayacağız. Kek hamurunu 4 eşit parçaya böldüm. Ve şimdi 22 santim çapındaki tavayı ocağa aldım. Üzerine çok az bir şekilde sıvı yağ döküyorum. Çok az. Ben fazla bile koydum. Peçete ile tavamı yağlıyorum. Ve bir kez yağlamanız yeterli olacak. Diğer keklerde yağlamayacağım. Sadece bir kere yağlıyorum tavamı. Ve tavayı biraz ısıttıktan sonra ayırmış olduğum parçalardan birini döktüm. Hamurumu döküp etrafa yaydım. Ve ocağımı kısık ateşe ayarlayacağım. İyice kısacağım. Tavanın kapağını kapatıyorum. Yaklaşık 5-6 dakika içerisinde pişiyor. Lütfen kontrollü pişirin. Yani çok çabuk pişiyor. Kısık ateşe ayarladığımız ocakta bu şekilde pişirdim. Ve peçetenin üzerine çevirdim. Bu şekilde keklerimi hazırladım. Bakın sizlere daha yakından gösteriyorum. Yumuşacık, pamuk gibi kekler oldu. Ayrıca bir şeyle ıslatmanıza gerek kalmayacak. Ve şimdi kremasını hazırlıyorum.
Bir su bardağından biraz eksik sütün üzerine bir poşet krem şanti ekliyorum. Ve krem şanti ile sütü çırpıyorum. Krem şanti koyulaştı ve üzerine dolapta bekletmiş olduğum ganajı ekledim. Ve ganajla krem şantiyi iyice çırptım. Yaş pastamın kreması hazır. Ve yaş pastamı yapmaya başlıyorum. Altına bir pasta tabanı koydum. Siz bunu koymaya da bilirsiniz. Kekimi yerleştirdim. Ve ben böyle bir kelepçe kullanıyorum. Kelepçeniz yoksa da hiç sıkıntı değil. Tek tek koyarak aralarına kremanızı sürerek yaş pastanızı hazırlayabilirsiniz. Ben biraz daha görüntüsü ve yapılışı kolay olsun diye kelepçe kullanıyorum. Arasına kremayı sürdüm ve daha önceden dilimlemiş olduğum muzlarla süslüyorum. Muzu da ayrıca tavsiye ederim. İnanın yaş pasta da çok lezzetli oluyor. Kekimin diğer parçasını da koyuyorum. Bu şekilde 4 parçayı aralarına muz koyarak ve krema sürerek tek tek yerleştireceğim. Ufak bir hatırlatma, lütfen videomu buraya kadar izleyenler yorum yazarlarsa çok sevinirim. Ve ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Zil tuşunu da aktifleştirirseniz ben her tarif yüklediğimde sizlere bildirim gelecektir. Son katmanı da yerleştirdim. Lütfen bu aşamalarda videoyu dikkatli izleyin. Elimle iyice bastıra bastıra düzelttim. Oda sıcaklığında ayırmış olduğum kremayı da üzerine döküyorum ve kaşıkla her yerine eşit gelecek şekilde yaydım. Pastayı 1-1,5 saat buzdolabında beklettim. Ve yaş pastam servise hazır diyebilirim. Kelepçeden çıkaracağım. Kenarını bıçakla bu şekilde ayırdım. Ve kelepçeli kalıbımı açıyorum. Yaş pastamın kenarlarını kalan kremayla hafif süreceğim. Yani kremanızdan biraz ayırın lütfen. Ve kakaolu bisküviyi bu şekilde iyice ezdim ve kenarlarını kremaların olduğu yere kakaolu bisküviyi yapıştıracağım. Kenarlarına kakaolu bisküviyi yapıştırdım ve üzerine videoda gördüğünüz gibi kenarlarına kremayı sıktım. Bir tatlı kaşığı yardımıyla kremayı böyle ortaya doğru çekiyorum. Yaş pastam dilimlemeye hazır. Birazdan sizlere dilimleyip daha yakından göstereceğim. Yaş pastamı dilimliyorum. Tadı damağınızda kalacak bir pasta tarifi. Mutlaka deneyin, bana yorumlarınızı yazın. Ve işte final. Bu görüntüyü gördükten sonra inanın daha benim konuşmama gerek kalmıyor. Ve birazdan sizler için tadına da bakacağım.
Gerçekten abartmıyorum, tadı harika. Israrla denemenizi tavsiye ediyorum. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.